Kocasından gördüğü şiddet nedeniyle küçük kızıyla birlikte kadın sığınma evinde koruma altına alınan Şeyda'nın hikayesi çok tanıdık gelebilir. چطور می‌خوای دست تلاش بس همه این مشکلات حل بیاد؟ می‌دونی تو ایران چی کارت میکنن؟ تو هنوز بزن بزنم؟ بزن Şeyda İranlı bir kadın. Kocası Hüseyin'le birlikte 1995 yılında Avustralya'da yüksek öğrenimlerine devam ettirirlerken bu zorbalığa maruz kalıyor ve koruma altında her şeye rağmen hayatı binbir rengiyle kavramaya çalışıyor. Şeyda, boşanma ve velayet ile ilgili olarak mahkeme süreci yaklaşırken küçük kızıyla birlikte umutlarını canlı tutmaya çalışıyor. Direnen, yılmayan, inatçı ve özünde ışıltılı bir kadın Şeyda. Avustralya'da yaşayan İranlı topluluğun içinden kimileri Şeyda'ya karşı tavır alsalar da o moralini bozmamaya çalışıyor. این نوروز روز اول بهاره مثل یه تولد دوباره است همه چی از اول نو میشه Daha önce 8 kısa metraj ve bir belgesel çeken yönetmen Nora Niyasari bu filmde direnmekten asla vazgeçmeyen bir kadının portresini mükemmel yansıtmış. Şeyda'nın sığınma evinde yaklaşan Nevruz'la ilgili yaptığı tüm hazırlıklar, tüm o hayat enerjisi ve diğer kadınlarla olan iletişimi yönetmenin kullandığı tam kare görüntü oranı içerisinde çok daha duygusal bir yoğunluğa ulaşmış. Bu arada özellikle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Sinemada yönetmenlerin kabusları hayvanlar ve çocuklardır. Her iki grupla da çalışması bazen oldukça zorlayıcıdır. Bu filmde yönetmen Nora Niyasari, Mona'yı oynayan küçük Selina Zehetya'da öyle bir yöntem uygulamış ki ondan gerçeklik düzeyi çok yüksek ve ayrıntılı bir sonuç elde etmiş. به خودم میگم من نمیترسم من نمیترسم Kimi erkeklerin kadınlarla ilgili sorunları ezeli bir problem ve bu ülke, ırk, cinsiyet, eğitim hiçbir ayrım gözetmeden tüm erkekler için geçerli. Bu erkeklerin kadınlarla ilgili problemlerinin nasıl çözüleceğine dair ilgili disiplinler çalışa dursunlar. Önemli olan kadınların kendi ayakları üzerinde nasıl durabilecekleri. İşte bu film örnek bir kadının portresini çiziyor. Şeyda aslında dünyadaki milyonlarca kadının hikayesi. Seyredenler bir an için kendilerini yerine koyduklarında pes etmemenin, azmin, kararlılığın ne kadar değerli olduğunu görecekler. Çünkü maalesef zorbalığa taviz verdikçe zorbalığın sonunun gelmediği bir dünyada yaşıyoruz. Şeyda da zorbalığa karşı son derece sağlam bir duruş sergiliyor.